Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha önce yaptığım bu pançoyu beraber yapacağız. Yalnız ben bunu 2-3 yaş için yaptım. Şu an yapacağım 7-8 yaş için olacak. Bunun ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet, bu tür pançolar arkadaşlar bu sene çok moda. Şöyle iki yanından birer düğme dikiliyor. Tabi birer tane de isterseniz dikebilirsiniz. Bu size kalmış. Burgularımız zaten hiç modadan gitmiyor ama bu sene çok moda. Burgular, değişik değişik burgular bu sene bütün örgülerde görebilirsiniz. Evet, bunu ben 2-3 yaş için yapmıştım demiştim. Ölçülerini vereyim şimdi. Pançomuzu arkadaşlar tek parça örüyoruz. Önden başlayıp burada boğaz için kesintiler yapıp tekrar o kesintileri geri alıyoruz ve arkadan örüp bitiriyoruz. 2-3 yaş için ben bunu 81 ilmek başladım. Yalnız önce ipimi tanıtayım. İpim Alize Cotton Gold. Şişim de 6 numara arkadaşlar. Tabii bu şişe, bu ip ince geliyor. Ben bu ipi o kadar beğendim ki yani çocuklar için çok ideal, çok yumuşak bir şeyi var. Yani harika örgüsü oluyor. Onun için ben bu ipimi 2 kat yaptım. 2 kattan ördüm. Eğer siz 6 numarayla örülecek herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Şimdi 81 ilmek başladım diye söylemiştim. Kenarlardan haroşa yapıyoruz. Devamlı 8 tane haroşa, 2 tane ters, 9 düz, 4 tane ters, 9 düz, 4 ters, 9 düz, böyle burmaların olduğu yerler 9 düz, 3'er burma oluyor bunlar. 2 ters ve 8 tane de haroşa yine devam ediyor. En alt kısmında 6 sıradan sonra burmalarıma başladım. Sonra 3 defa burma yapıyorum. Alttan üstten alttan diye. Onları şimdi birazdan göstereceğim nasıl yaptığımı. 12 sıra örüp tekrar devam ediyorum. 6 tane böyle burmalarım oluyor. Yaka için arkadaşlar önce 19 tane ilmek kesiyorum. Sonra kenarlardan, her iki kenardan 4'er tane daha kesiyorum. Sonra ön olduğu için biraz şöyle yuvarlağımsı olsun diye sonra 2 tane daha kesiyorum. Hepsi 31 ilmek kesmiş oluyorum. 2 sıra örüyorum, sonra artışa geçiyorum. Artışta da sadece 2 defa da artırıyorum. Önde 3 kere de kesmiştim. Arkada da kestiğim ilmekleri 2 defa da topluyorum. Yine örgüme devam ediyorum. Birazdan yapacağım örgüde de aynı şekilde yapacağız. Sadece bunun ölçülerini vereyim dedim. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Ben 2 kat öncelikle yumaklarımı 2 kat böyle sardım. Çünkü böyle daha kolay oluyor. Her iki yumağı yuvarlatmak zor oluyor. Ve 7-8 yaş için yapacağım demiştim. 100 tane ilmek atacağım arkadaşlar buna da. Şöyle başlıyorum. Başlama tekniğini yine göstereyim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 100 tane ilmek geçirelim arkadaşlar. 100 ilmeğimi attım arkadaşlar. İlk başlangıçta haroşa örüyoruz. Yani ön sırada 1 2 3 6 tane diş haroşamız olacak.
Eğer haroşonuzu tersten öreceksiniz, tersten, düzden, hep düzden örüyorsanız da hep düz öreceğiz. Yani ön sırada 6 tane diş haroşomuz olacak. Ben başlıyorum. Düzden yapıyorum ben. Bu şekilde hep arka taraftan da ön taraftan da düz örüyoruz. Şöyle ön taraftan dişlerimiz, haroşo dişlerimiz 6 tane olana kadar örgümüze devam ediyoruz. Bu arada örgü başlangıçlarında göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak katlanma, kıvrılma olmuyor. Onun için örgülerimizi başlangıcını buradan bu şekilde değil de şöyle alıyoruz. Bu şekilde. Çünkü orada dikiş olmayacak. Bu yüzden kıvrılma olmaması için her seferinde bu şekil yapmamız lazım, kıvrılmasın. Evet, ben 6 diş haroşamı ördüm. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burmalarımızın sayılarını oluşturabiliriz. Eğer büyük ve bol falan diyorsanız arkadaşlar, bu modelin bol ve salaş olması gerekiyor. Bunun modeli böyle. Şimdi tek fark burada sayılarımın, burma sayılarım burada 9. Ben burada 12 yapacağım. Bu aradaki tersler 4 ilmek, burada 5 ilmek yapacağım. Diğerleri aynı. Burada üçlü burmalar 3 ilmekle yapıyordum. Burada da 4 ilmekle yapacağım. Şimdi burma sayılarımızı oluşturalım arkadaşlar. Şu kenardaki 8 ilmeği haroşo olarak devam ettireceğiz. 2 3, bunlar hep aynı örgü boyunca devam edecek. 5 6 7 8, aynı buradaki gibi. Sonra bu arada 2 tane tersimiz var. 2 tane tersimizi yapıyoruz. 12 tane burma yerimizi hazırlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Diğerinde 9'du. Burada 12. Sonra şu aradaki tersi 5 tane ilmek olarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet, bu örgümde 5 tane burgu yeri yapmıştım. Burada da 5 tane burgu yeri yapacağım. Şimdi yine 12 tane burgu yerimi hazırlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aradaki ilmek 5 taneydi. Ters yapıyorum. 2 3 4 5. Üçüncü burgu yerimiz 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Aradaki ters ilmeklerimiz 2, 3, 4, 5 ve dördüncü burgu yerimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Aradakileri yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 2 tane tersimiz var. 8 tane de haroşamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kenardaki, her iki kenardaki haroşaları aynen devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 6 sıra ilmeklerimizi geldiği gibi örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşamız tamam. Burada arka taraftan ters yapmıştık. Şimdi düz yapıyoruz. Sadece kenarda 8 tane haroşamız hep düz örgü olarak örülecek. Diğer yaptıklarımızı örgülerimiz geldiği gibi öreceğiz. 6 sıra örelim bu şekilde. Bir tane daha varmış. Evet. Altı sıramı ördüm arkadaşlar. Ben şimdi burgularımızı yapacağız. Kenar haroşamızı yapalım. Ters 2 tane. Şimdi burgu yerimize geldik. Burada 12 tane ilmeğimiz var. Ben burgumu 3'e bölüyorum. 4'er ilmek. İlk burgumu ikinci ve üçüncü 4 ilmeğim arasında yapacağım. Onun için ilk dördümü örüyorum. 2, 3, 4. Sonra tığ yardımıyla arkadaşlar şöyle alttan alıyorum. 4 ilmeği 3, 4 ilmek alt tarafta tutuyorum bunu. Şöyle bir parmağımla kalan 4 ilmeği örüyorum. Tığımdaki ilmekleri tekrar şişime geri alıyorum. Onları da örüyorum. Ve ilk burgumu yapmış oluyoruz. Bir tane daha yapalım.
İlk 4 ilmeğimi örüyorum. 3 4. Sonraki 4 ilmeğimi alt taraftan tığımı alıyorum. 2 3 4 ve bunu şöyle tutturup parmağımla kalan 4 ilmeği örüyorum. Tığımdakini de şişe geçiriyorum. Onları da örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane burgu yerimiz var. Hepsini yapalım. Burgu yaptıktan sonraki arka tarafı arkadaşlar yine ilmekleri geldiği gibi örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Tekrar ön yüzde ikinci burnumuzu yapacağız. Şimdi ikinci burmamızı yapacağız arkadaşlar. Burada ilk dörtlü ile ikinci dörtlü arasında burma yapacağız ama üstten. Evet. İlk dörtlümü buradan değil şöyle üst taraftan 1 2 3 4 tane tığımı alıyorum. Böyle alttan değil üst taraftan şuradan parmağımı bastırıyorum ve dörtlümü örüyorum. 3 ve 4. Sonra tığımdakini geçiriyorum. Onu da örüyorum. Son dörtlü ilmeğimizi de örüyoruz. Buradaki burgumuz da bitiyor. İkinci burgumuz bitti. 3 tane olacak. Bir tane daha yapayım ben bundan. Sonra aynı şekilde devam edip arkasında ilmekleri geldiği gibi yine örüyoruz. Üçüncü burmamızın sırasına gelmeye. Şimdi üstten yapıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi üst taraftan aldım. Evet, iplikte de düğüm çıktı. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Buradaki 4 ilmeğimi de şişime takıyorum. Bir, iki, üç, dört. Üçüncü 4 ilmeğimi de normal örüyorum. Diğer burmalarımızı da aynı bu şekilde yapalım arkadaşlar. Arka tarafı da yine örüyoruz. Örgü geldiği gibi ilmekleri üçüncü burmamızı yaparız sonra beraber. Arkayı örüp tekrar ön yüze geldik. Üçüncü burgumuzu yapmaya arkadaşlar. Üçüncü burgumuz aynı ilk yaptığımız birinci burgumuz gibi ilk dördümüzü örüyoruz.
İkinci ve üçüncü burgumuz arasında burgu yapıyoruz. Ve alttan tekrar 1, 2, 3, 4 taneyi aldım. Tekrar alta koydum. Sonra yine 4 tane ilmeği örüyorum. Tığımdakileri de alıyorum. Onları da örüyorum. Evet. İlk 4 ilmeği ördüm. İkinci 4'ü tığımı alıyorum. Alt taraftan tutturup üçüncü dörtlü ilmeğimi örüyorum. Bir diğerini tekrar şişime takıp onları da örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde üçüncü burgumuzu da yapalım. Sonra arkadaşlar 12 sıra öreceğiz. Aynı işlemi tekrar devam ettireceğiz. 12 sırayı bulmak için de en son yaptığımız burgudan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar burguya başlıyoruz. Böyle bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küçük olanı yapmışım. Biz 7 tane yapalım. Sonra boğazımız için kesintilere başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bükme sırasını yaptım arkadaşlar. Sonra da 6 sıra daha ördüm. 6 sıra ördükten sonra 7. sırada yaka oyuntusunu keseceğim. Ben burada 18 ilmek kapatacağım. Burada 12 ilmeğim vardı. 13, 14, 15, 3 de buradan 18 ilmek. Buraya gelinceye kadar öreyim. Buraya gelince 18 ilmeği kapatıyorum. Evet, buradan başlıyorum kapatmaya.
Burada 2 ilmeğimiz kaldı. Bu tarafta da ters olarak örgüden 2 ilmeğimiz kalana kadar kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sonra dönüşte buraya başka bir ip takacağım. 5 tane ilmek buradan kapatacağım. 5 tane ilmek de buradan kapatacağım. Kesintiden sonra ördüm. Arka tarafı da ördüm. Şimdi diğer tarafın başlangıcına geliyorum ve buraya ayrı bir ip geçireceğim arkadaşlar. Bunu bağlıyorum. Bu tarafı bu iple öreceğim şimdi. Burada 5 ilmeğimi daha kapatacağım. 1 2 3 4 5. Aynı şekilde burayı örüyorum. Diğer tarafa gelince ön yüzden burada da 5 tane ilmek kapatıyorum. Bu tarafı aynen örelim. Diğer tarafa gelince o tarafı beraber yapalım. Diğer tarafa da geldim. Şimdi bu taraftan da 5 ilmeğimi kapatıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5. Aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sonra bu ön oyuntumuz olduğu için biraz şöyle oyuntulu yapmak istiyorum. Dönüşte bu taraftan 2 tane, gelişte bu taraftan da 2 tane aynı bu şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz. 2 tane de kapatalım. Tam 32 ilmek kapatmış oluyoruz. Sonra 2-3 sıra daha örüyoruz. Arkayı topluyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk 18 ilmek kapattık. Sonra 5 ilmek, 2 ilmek kapattık. Ördüm. Geldim. Tekrar öreceğim. Bu taraftan gelince şuraya, burayı ördükten sonra arka taraftan burada 32 tane ilmeğimi şişime takıp aynen devam edeceğim. Buraya gelince ilmekleri beraber yapalım. Orayı göstereceğim. Arka tarafa geldim arkadaşlar. 2 sıra ördüm. 3. sıradayım. Burada 32 tane ilmeği, kestiğim ilmeği geri alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu şekilde ilmeklerimizi alalım. 32 ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi örgümüze yine bu ipten devam edeceğiz.
Bu şekilde aynen devam ediyoruz. Bükmemizi hemen yapmayacağız arkadaşlar. Şurada kaç sıra ördüysek burası orta yer. Şöyle duracak. Hemen bükme yaparsak aynı gelmez. Şuradaki hizayı kaç sırayı yaptıysak oraya gelince ben söyleyeceğim kaç sıra yapmışsak. Aynı arkadan da bükme sıramıza göre böyle katlanacak ya. Bu hizaya bükmemizi yapacağız. Bu şekilde öreceğiz. Dönüşte zaten düzse düz, şurada 12 tane düzümüzü, tersimizi, düzümüzü toplayacağız aynı şekilde. Oraya gelince beraber yapalım. Evet, burada 12 tane düzümüz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sonra 5 ters yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra yine 12 tane düz yapacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi tekrar oluşturuyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 5 tane ters, 1 2 3 4 5. Tekrar düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, yine aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şurası omuz. Kaç sıra örmüşüz? En son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1 2 3 de örmüşüz. Yani 7 sıra daha öreceğiz, sonra burmalara başlayacağız. Şu hizaya gelmesi lazım arka taraftan. Oraya gelince orayı da beraber yapalım. Arkamızı birleştirdikten sonra arkadaşlar 10 sıra ördüm ben. 10 sıradan sonra şöyle bakıyorum. Ön biraz tabii yaka arkada, aşağıda kalacak. Şurada hemen burmamıza başlayabiliriz. İlk burmamızı ikinci dörtlü ile üçüncü dörtlü arasında yapacağız. Burada 4 tane düzümüzü örüyoruz. Dört tane ilmeğimi çıkarıyorum. Şiş veya tığ olabilir. Buradaki 4 ilmeği örüyorum. Sonra çıkardığım ilmekleri geri takıyorum. Onları da örüyorum. İlk burmamız alt taraftan oluyordu. İkinci burmamız birinci dörtlü ile ikinci dörtlü arasında üstten oluyordu. Üçüncüsü de yine aynı birinci yaptığım gibi olacak arkadaşlar. Bu şekilde burmalarımıza yine 7 tane örmüştük. 7 tane aynı şekilde devam edeceğiz. Yedi tane ördükten sonra alt bordürümüzü, yani şuradaki haroşayı aynı şekilde örüp örgümüzü kapatıyoruz. Evet, aynı şekilde burmalarımızı yapıyoruz, bitiriyoruz. Evet, arka kısmını da aynı ön gibi yine aynı şekilde bükmelerimizi yaptık ve 1 2 3 4 5 6 tane haroşa dişi yaparak kapattık arkadaşlar. Şimdi boğaz kısmımızı yapmaya geldi sıra. Evet, burada ilmek topluyoruz. Ben diğerinde de aynı kesim işlemi aynı şekilde yapmıştım. 80 tane ilmek topluyorum. 2 düz 2 ters lastik örüyorum, 25 sıra. Bu şekilde oluyor. Şimdi beraber toplayalım. Yalnız bu iş için misina şişimize ihtiyacımız var. Hatta 2 tane, eğer yoksa bir tane ile de idare edebiliriz. Çünkü dönmesi zor oluyor. Misinamız büyük olduğu için şu şekilde dönmemiz zor oluyor. Arkadan başlıyorum. Arka ortadan 80 tane ilmek çıkaracağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi çıkardım ve ipimi bağlıyorum.
2, 3, 4, 5, 6. Yalnız şu ilmeklerimizi ortadan başladık. Şu omuza kadar ne kadar yaptıysak bu omuza kadar da aynı ilmeği düşünelim. Geri kalan ilmekleri de ön kısma yapalım. Toplamda 80 ilmek olacak. Bu şekilde ilmeklerimizi toplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 80 ilmeği toparladım. Şimdi lastiğimize başlayabiliriz. İlk ilmeğimi düz aldım. Düzlerimizi şu şekilde, buradan değil de şu şekilde alsak ilk aldığımız ilmekler biraz deliksiz olacak. 2 ters 2 düz lastiğimizi oluşturalım. 25 sıra örelim. Evet, bu şekilde lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Boğaz lastiğimizi 25 sıra ördükten sonra kesim işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz tüm ilmeklerimizi ve bitiriyoruz. Sonra şuradaki yeri dikimini yapacağız ve pançomuz bitmiş olacak. Pançomuzun yaka kısmını diktik. Evet, böyle katlıyoruz. Sonra üst taraftan şöyle düz tarafından, ön tarafından yani pançomuzu katlayıp denk getiriyoruz şu kenarları. Üst taraftan 1 2 3. burmanın yanına bir düğme, sonra 2 aşağıya bir burmanın yanına da diğer düğmeyi diktim arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde denk getirelim. 1 2 3. Evet,
düğmemizin birini buraya dikeceğiz. Evet, diğer tarafın pançosunu da aynı şekilde diktik. Sonra 2 burma atlayıp şuraya dikeceğim ve pançomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Düğmelerimizi de diktikten sonra pançomuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Diğerini de göstereyim, küçük olanı. Bunun da tek düğmesi var, sadece 3. burmanın yanında. Yani siz isterseniz birkaç tane daha düğme dikebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, pançolarımız bitti ve videomuzun da sonuna geldik. Bu arada kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.